Merhaba. Bugün isimleri bile böyle bir burukluk yaratan, bir dönemin hem direnişini hem de nasıl desem trajedisini sırtlanmış iki figüre odaklanıyoruz. Alişer ve Zarife. Evet, Onların hikayesi bizi aslında pek de konuşulmayan, belki biraz unutulmuş bir isyanın, Koçgiri ayaklanmasının tam kalbine götürecek. aynen öyle. Bu derinlemesine incelememizde Cumhuriyet'in hemen ilk yıllarına 1920-1921'e denk gelen Koçgiri Hareketi'ni ele alacağız. Elimizdeki kaynaklarda araştırmacı yazar Mehmet Bayrak'ın derlediği metinler. Evet, bu metinler olayın farklı yönlerini, özellikle de hareketin fikir babası, önderlerinden Alişer ve sadece eşi değil, aynı zamanda yoldaşı Zarife'nin rollerini aydınlatıyor. Amacımız da tam olarak bu aslında. Kaynaklar bize ne anlatıyor? Bu karmaşık tarihi olayın perde arkasında ne var? İsyan nasıl gelişti ve en önemlisi Alişer ile Zarife bu büyük resmin neresinde? Yani sadece ne oldu değil, neden oldu? Ne anlama geliyor onu anlamaya çalışacağız senin için. Şunu da başta belirtelim değil mi? Konu hassas. Tarihsel olarak da çok tartışılmış bir mesele. Kesinlikle. Bizim buradaki amacımız taraf tutmak falan değil. Sadece elimizdeki kaynaklarda ne bilgi varsa, hangi sartlı bakış açıları sunulmuşsa bunları sana, dinleyicimize aktarmak. O zaman başlayalım. Kaynaklar ilginç bir yerden giriyor konuya, tarih bilincinin önemiyle. Goethe ve Toynbee'den alıntılar var. Evet, Goethe diyor ki, 3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan günübirlik yaşar. Yani geçmişi bilmek lazım diyor. Toynbee'nin sözü ise daha da çarpıcı, özellikle bizim coğrafyamız için belki de. Aynen, bir millet için en büyük felaket tarihinin düşmanları tarafından yazılmasıdır. Kaynaklarda bu sözün tarihini genellikle başkalarının yazdığı Kürtler için ne kadar manidar olduğunu vurguluyor. Bu durum kaynaklara göre Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o resmi tarih anlayışında da görülüyor. Tabii. 1930'lardaki Türk tarih tezinin o dönem için ırkçı sayılabilecek yaklaşımından bahsediliyor. Tek tip bir toplum yaratma hedefi var. Bu da zaten İttihat Terakki'den devralınan bir politikaydı değil mi? Evet. Kaynaklar 1925 tarihli Gizli Şark Islahat Planı'na, yani Doğu'yu yeniden dizayn etme planına dikkat çekiyor. Hatta benzer planların 1960'lar darbesinden sonra da hazırlandığı belirtiliyor. Amaç ne bu planlarda? Ortak Odese, Fırat'ın batısında yaşayan Alevi, yani Kızılbaş Kürt nüfusun asimile edilmesi. Eritilmesi yani. Hatta bu asimilasyon çabalarında müziğin bile bir araç olarak düşünüldüğünü okuyoruz. Çok ilginç. Nasıl yani? Kürdobesk diye bir tabir kullanılıyor. Yani ezgisi Kürtçe ama sözleri Türkçe olan müzik akımı. Bunun 1960'lardan sonra neden bu kadar yayıldığı, bu gizli planlardaki Türkçe güfteli mahalli havaların çalınması gibi maddelerle ilişkilendiriliyor kaynaklarda. Var canına. Kürt tarihini Türk tarihi içinde eritme çabaları falan da var tabii. Evet, Doğu'nun Türk tarihinin yazılması gibi hedefler. Cemal Gürsel'in o meşhur lafı da anılıyor. Size Kürt diyenin yüzüne tükürün. Peki, bütün bu olaylar nerede geçiyor? Koçgiri dediğimiz yer tam olarak neresi? Kaynaklara göre Koçgiri, Güneybatı Dersim. Ama Dersim deyince sadece bugünkü Tunceli'yi düşünmemek lazım değil mi? Kesinlikle. Tarihsel olarak çok daha geniş bir alan. Yani Elazığ, Erzincan, Bingöl, hatta Sivas, Malatya gibi illerin bazı kısımlarını da içine alan büyük bir eyalet gibi düşünmek lazım. Fırat-Dicle Havzası'nın kuzey ucu. Urartular gibi çok eski medeniyetlerin mirası var orada. Ve burası yüzyıllarca Kızılbaş Kürtlerin ve Ermenilerin yurdu olmuş. Ama stratejik bir yer, Osmanlı-Safevi rekabetinin tam ortasında kalmış. Bu da sürekli bir göç hareketliliği demek tabii. Aynen. Kaynaklar 17. yüzyılda Şah Abbas'ın binlerce aileyi Dersim'den Horasan'a zorla göç ettirdiğini anlatıyor. Sonra Kasr-ı Şirin Anlaşması'yla bölge Osmanlı'ya geçince bu ailelerin bir kısmı geri dönüyor. İşte bu gitgeller Koçgiri'nin Dersim'le olan o tarihsel kültürel bağını daha da güçlendirmiş anlaşılan. Horasan'la Dersim aşiretleri arasında benzerlikler olması da bundan kaynaklanıyor olabilir. Osmanlı yönetimi de tabii bölgeyi sürekli kontrol altına almaya çalışmış, ıslah adı altında aslında oldukça sert müdahaleler olmuş.
Evet, 18. yüzyıl sonunda mesela Kör Yusuf Ziyaeddin Paşa'nın 150 aşiret reisini hileyle öldürmesi gibi çok trajik olaylar var. Tanzimat döneminde ise politika biraz değişiyor gibi ama amaç aynı. Aşiretleri yerleşik hayata zorlamak. Niye? İşte vergi toplamak, asker almak, asayişi sağlamak. Yani merkezi otoriteyi güçlendirmek. Koçgiri aşireti özelinde de benzer bir durum var anladığım kadarıyla. Evet, aşiret farklı sancaklara dağılmış, bu yönetimi zorlaştırıyor, yerel yöneticilerin yolsuzlukları da cabası, halk bıkmış durumda. Hatta kaynaklarda ilginç bir itiraf var, aşireti bölmek için köylerin idari olarak farklı kazalara bağlandığı yazıyor. Hacimce küçük, paraca güçsüz yönetim birimleri oluşturma stratejisi denmiş buna. Vay be. Ama yine de tam başaramamışlar anlaşılan. Aynen, tüm bu çabalara rağmen Koçgiri tam olarak sindirilememiş. Peki 1920'lere geldiğimizde durum nasıl? Kürt aydını Nuri Dersim'in anlatımları var kaynaklarda. O, Koçgiri aşiretlerini Sivas'a bağlı Zarra civarında yaklaşık 300 köyde yaşayan katıksıl Kürt aşiretleri olarak tanımlıyor. Nasıl bir bölge peki? Dağlık, ormanlık, verimli bir arazi. Aşiretin Dersim'le köken, dil, kurmancı konuşuyorlar, kültür bağları çok kuvvetli. Nuri Dersim'i nüfuslarını 30 bin hane civarı tahmin ediyor ve önemli bir nokta. Osmanlı'ya hiç tam olarak boyun eğmemiş, silahlı, savaşçı bir yapıları var. Liderler kimler o dönemde? İbo kabilesinden Mustafa Paşaoğlu, Alişan ve Haydar Bey isimleri öne çıkıyor. Konak merkezleri Boğazviran diye bir yer. Bu ıslah yani sindirme çabaları dışında bölgede farklı bir arayış, belki bir ittifak kurma denemesi olmuş mu acaba? Olmuş hem de çok ilginç bir örnek var kaynaklarda. 19. yüzyılda kurulan Ermeni-Kürt Komitesi. Hani resmi tarih genelde bu tür hareketleri eşkıyalık diye geçiştirir ya. Evet. Ama bu örnek işin içinde siyasi taleplerin de olabildiğini gösteriyor. 1864'te başlıyor süreç. Ermeni lider Atom Karapetyan, Seyit Rıza'nın babası Seyit İbrahim'e bir temsilci gönderiyor. Ne konuşuyorlar? Pertek'te bir toplantı yapıyorlar. Dersim'in kendi kendini yönetme hakkını barışçıl yollarla isteyelim diyorlar ve İstanbul'a bir heyet gönderiyorlar. Ama heyet tutuklanıyor. 1865-67 arası hapiste kalıyorlar. Büyük hayal kırıklığı tabii. Aynen. İşte bu olaydan sonra 1868'de Şinzores köyünde toplanıp Milli Kurtuluş için Ermeni ve Kürt Komitesini kuruyorlar. 14 üyesi var, isimleri de sayılıyor kaynaklarda. Haçik, Grigor, Seydo, İsmail, Ali, Uso gibi isimler. Amaçları ne peki bu komitenin? Çok net. Türk işgalcilerine karşı savaşmak. Dersim'de Ermeni ve Kürtlerden Hol adında silahlı birlikler kurmak. Hatta komitenin resmi dili Zazaca olarak belirlenmiş. Kuralları falan var, üyelik şartları, ihanetin cezası gibi. Bir süre etkili de oluyorlar, işbirlikçi ağalara karşı mücadele ediyorlar ama zamanla dağılıyorlar. Aynı dönemde Batı etkisi, misyonerlik faaliyetleri de var değil mi? Var, evet. Özellikle Protestan misyonerlerin Aleviler arasında toplumsal eşitlik, bölgesel özerklik gibi fikirleri yaydığı belirtiliyor. Hans Lukas Kieser'in görüşleri aktarılıyor bu konuda. Ama Osmanlı yönetimi bundan hiç hoşlanmıyor, Alevi haklarının genişlemesine karşı çıkıyor, baskılar artıyor. Hakikatçi pirler örneği veriliyor mesela. Sonra 2. Abdülhamit dönemi geliyor. Onun stratejisi biraz daha farklı. Evet, Abdülhamit biraz daha kurnazya yaklaşıyor. Bir yandan Alevi Kürtleri ve Ermenileri kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ama asıl hamlesi Sünni Kürtlere yönelik. İslami birlik politikasıyla onları yanına çekiyor. Nasıl yapıyor bunu? Meşhur Hamidiye alayları aracılığıyla, yani sultana bağlı Kürt aşiret alayları kuruyor. Kaynaklar diyor ki bu politika hem Kürtler arasındaki Sünni-Alevi fay hattını derinleştirmiş hem de Ermenilere karşı kullanılabilecek bir güç yaratmış. Alevileri ve Ezidileri Sünnileştirme çabaları da var ama tam başarılı olamıyor, daha çok güvensizlik yaratıyor. Bu güvensizliğin izleri sonra da devam ediyor anlaşılan. Hem de nasıl? Nuri Dersim'i anlatıyor. İstanbul'daki Kürdistan Teali Cemiyeti toplantısında Alevi-Sünni yakınlaşması için bir öneri getiriyor ama reddediliyor. Ve maalesef dediği gibi sonraki isyanlarda bu ayrışmanın çok olumsuz etkileri görülüyor. Aleviler Sünni isyanlarına, Sünniler Alevi isyanlarına mesafeli kalıyor.
Peki Kızılbaş Kürtler ile Ermeniler arasındaki ilişki nasıl bu dönemde? Oldukça yakın, hatta bu yakınlık devletin gizli belgelerine bile yansımış. Prof. Hasan Reşit Tankut'un raporlarından alıntılar var. Dersim Alevileri Ermenileri çok severler diyor mesela. İlginç bir anısı da var Tankut'un. Evet, 1913'te Hafik'te karşılaştığı Koçgirili bir pir, o dönem Ermeniler için düşünülen Wilson ilkeleri plebisite hakkında şunu söylüyor. Ermenilerle kan ve gövde biriz, aramızda din farkı soğan zarı kadar incedir. Tankut bu durumdan bayağı endişe ettiğini yazmış raporuna, Dersim-Koçgiri birlikteliğine de dikkat çekiyor. 1908, meşrutiyet sonrası kısa bir bahar havası esiyor sanki. Evet, bir anlığına. Jön Türkler Dersim aşiretleriyle ilişki kurmaya çalışıyor, öğretmenler, siyasi liderler gönderiyorlar. Harput'ta büyük bir bağlılık gösterisi bile yapılıyor. Ama bu çok kısa sürüyor. Hemen ardından bölgeye yönelik askeri harekatlar, hatta Hamidiye alayları kullanılarak yapılan harekatlar yeniden başlıyor. Yani halkın Osmanlı'ya, Türk hükümetlerine güveni kalmamış. 1911 tarihli bir Rus raporunda da bu durum belirtiliyor. Ve geliyoruz Koçgiri ayaklanmasının hemen öncesine. Ortam çok karışık. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, İttihatçılar yenilmiş, Anadolu işgal altında. Bu boşlukta Kürt örgütlenmeleri hız kazanıyor. Kaynaklar 20 kadar örgütten 15 yayından bahsediyor. Kürdistan Teali Cemiyeti, KTC gibi önemli yapılar ortaya çıkıyor. Hatta KTC ile dönemin muhalefet partisi Hürriyet ve İtilaf Fırkası arasında bir anlaşma bile imzalanıyor Aralık 1918'de. Kürtlere özerklik vaat ediliyor bu anlaşmada. KTC içinde Koçgirili isimler de var mı? Var tabii. Alişer Efendi, Alişan Bey, Haydar Bey gibi isimler KTC üyesi. Ama KTC içinde de tek bir görüş yok. Seyit Abdülkadir liderliğindeki özerklikçi kanat ile Bedirhanlar ve gençlerin başını çektiği bağımsızlıkçı kanat arasında bir ayrım var. Seyit Abdülkadir'in Türklerin düşkün zamanında darbe vurmak Kürtlüğe yakışmaz dediği aktarılıyor. İşte tam bu çalkantılı atmosferde Koçgiri ayaklanması patlak veriyor. Temel neden ne olarak gösteriliyor kaynaklarda? Aslında temel neden Ankara hükümetinin tutum değişikliği. Yani Kurtuluş Savaşı'nın başlarında Kürtlere ve Alevilere verilen özerklik, eşit vatandaşlık gibi sözlerden vazgeçip daha merkeziyetçi, tekçi yani Türk, Türkçe, Sünni İslam eksenli politikalara yönelmesi. Koçgirililerin talepleri de buna bir tepki o zaman. Aynen. Ya KTC ile İstanbul hükümeti arasındaki anlaşmaya ya da Sevr Antlaşması'nın Kürtlerle ilgili 62 ve 64. maddelerine dayanarak özerklik istiyorlar. Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde özerk bir yönetim kurulmasını, Koçgiri, Zara, Divriği, Refahiye gibi yerleri kapsayan bir vilayet oluşturulmasını ve başına da Kürt bir vali atanmasını talep ediyorlar. Bu talepleri içeren muhtıraları kim yazıyor? Alişer ve Nuri Dersimi'nin kaleme aldığı vurgulanıyor. Peki ayaklanma nasıl başlıyor, nasıl gelişiyor? Somut olaylar neler? Hazırlıklar Alişan Bey, Alişer ve Nuri Dersimi öncülüğünde yapılıyor. Kasım 1920'de Boksay Ziran köyünde bir toplantı yapılıyor ve geçici Kürdistan hükümeti kuruluyor. Başkanlığına da Alişan Bey getiriliyor. Sonra? Yelice'deki Hüseyin Abdal Tekkesi'nde daha geniş katılımlı bir toplantı yapılıyor ve bağımsız devlet için savaşma kararı alınıyor. İlk silahlı eylemler Temmuz 1920'de başlıyor, Çulfa Ali Karakolu basılıyor, Sivas-Erzincan arası kontrol altına alınıyor, Refahi işgal ediliyor, hükümet konağına Kürt bayrağı çekiliyor. Ankara'nın tepkisi ne oluyor? Önce bir nota veriliyor Elazığ'daki toplantıdan sonra TBMM'ye. Türk memur ve askerlerin çekilmesi, hapisteki Kürtlerin serbest bırakılması isteniyor. Ankara ilk başta Alişer ve Haydar Bey'e Refahiye Kaymakamlığı, Ümraniye Bucak Müdürlüğü gibi görevler teklif ederek onları yanına çekmeye, Alişer'i yalnız bırakmaya çalışıyor. Ama başarılı olamıyorlar sanırım. Olamıyorlar. Liderler bu teklifleri reddedip Alişer'e destek veriyorlar. Bunun üzerine Alişer, Hozat ve Ovacı'ya gidip oradaki aşiretleri de ikna ediyor. Nuri Dersim'in babasının evinde bir toplantı daha yapılıyor ve Ankara'ya yeni, daha sert bir nota gönderiliyor. Kürdistan muhtariyetinin tanınması, memurların çekilmesi, mahkumların bırakılması, askeri müfrezenin geri çekilmesi isteniyor. Bu notayı kim götürüyor?
Abbasan aşireti reisi Mecoa tarafından iletiliyor. Hükümet buna karşılık bir öğüt kurulu gönderiyor. Ama aynı zamanda Batı Dersim aşiretleri adına çok sert bir telgraf çekiliyor Ankara'ya. Açıkça Sevr Anlaşması'na dayanarak bağımsız Kürdistan talep ediliyor, olmazsa silahlı mücadele tehdidi savruluyor. Öğüt kurulu ne yapıyor peki? Şeyh Hasanlı ağaları pek yüz vermiyor heyete, hatta siz Ermenilere yaptınız, biz de size yapıyoruz gibi tehditler savurdukları anlatılıyor. Yani gerilim iyice tırmanıyor. Çatışmalar ne zaman başlıyor? 6 Mart 1921'de Kızıltepe baskınıyla başlıyor. Rifet ve Hüseyin Temir adlı liderler binbaşı Halis'i öldürüyor, ardından İmranlı ele geçiriliyor. Alişer komutasındaki yaklaşık 2500 kişilik bir kuvvet Munzur'u geçip Kemah'ı alıyor. Diğer aşiretler de katılıyor. Sivas valisi ne yapıyor bu durumda? Dersim aşiretlerinden yardım istiyor ama reddediliyor. Koçgiri aşiretleri nefsi müdafaa için ayağa kalktı cevabını alıyor. Bunun üzerine Ankara 10 Mart 1921'de Sivas'ta sıkı yönetim ilan ediyor ve Merkez Ordu Komutanı Nurettin Paşa'yı görevlendiriyor. Nurettin Paşa tartışmalı bir isim değil mi? Evet, İzmir'in kurtuluşundan sonraki olaylarla da anılan, sertliğiyle bilinen bir komutan. Bir yandan ikinci bir nasihat kurulu daha gönderiliyor ama bir yandan da askeri operasyon hazırlıkları başlıyor. Topal Osman'ın Giresun alayı da bölgeye sevk ediliyor. Topal Osman da yine Evet, o da yine sicili pek parlak olmayan milis liderlerinden Koçgiri'ye saldırıyor ama Hüseyin Temir tarafından püskürtülüyor ilk başta. Hatta Hüseyin Temir 25 Mart'ta bir hükümet birliğini pusuya düşürüyor. ama sonunda isyan bastırılıyor. Nasıl oluyor bu? Ovacıklı aşiretler Kemah'ı alıyor ama önemli bir aşiret reisi Kurmeşan'dan Ahaye Gözel çatışmada ölünce büyük bir darbe alıyorlar. Kürt kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalıyor. Zara'daki güçler de yeniliyor. Bahri, Sabit Beyler gibi önemli liderler ölüyor. Hükümet güçleri çok yoğun saldırıyor anlaşılan. Evet, sayıca ve silahça çok üstünler. Haydar Bey Dersim'e çekilmeye çalışırken Kureyşan aşireti tarafından engelleniyor ve Sivas yakınlarında teslim olmak zorunda kalıyor. Kaynaklarda hileyle yakalandığı da söyleniyor. Yargılanıyorlar mı? Evet, Haydarpaşa ve Seyit Aziz Sivas Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde yargılanıyorlar. İdam cezası alıyorlar ama Kürt mebusların baskısıyla cezaları sürgüne çevriliyor. Bir af kararı çıkıyor, yeni bir nasihat kurulu daha gönderiliyor. Alişer Bey de 17 Haziran 1921'de teslim oluyor. Alişer ne yapıyor peki? Alişer komutasındaki birlikler bu tarihe kadar direnişe devam ediyor ama cephane tükeniyor, kayıplar artıyor. Sonuçta isyan yenilgiyle sonuçlanıyor. İşte tam bu noktada isyanın beyni, ruhu olarak tarif edilen Alişer Efendi'ye daha yakından bakmamız gerekiyor sanırım. Kesinlikle kaynaklar onu sadece askeri bir lider olarak değil, aynı zamanda hareketin ideoloğu, örgütleyicisi, diplomatı ve hatta şairi olarak resmediyor. Resmi raporlarda bile, hani ona karşı olanların yazdığı raporlarda bile Dersim Erkan-ı Harbı ve Milli Şairi diye geçiyor adı. Kimdir Alişer? Biraz daha detay alabilir miyiz? Tabii 1882 İmranlı doğumlu, Azger yani şimdiki Atlıca köyünden, Hesenanlı aşiretinden, Sivas'ta öğrenim görmüş, bölgenin önemli ailelerinden Mustafa Paşa ve oğulları Alişan ile Haydar Beylerin katipliğini, danışmanlığını yapmış uzun süre. Bu sayede Koçgiri'de çok tanınan, sevilen, saygı duyulan bir isim haline gelmiş. Seyit Rıza'yla da yakınlığı var değil mi? Evet, çok yakın bir ilişkisi var. Hatta daha Birinci Dünya Savaşı sırasında bile politik olarak aktif olduğu anlatılıyor. Nuri Dersim'i onun Ruslarla Erzincan'da özerk bir Kürdistan kurmak için temas kurduğunu yazıyor. Gerçi Nazmi Sevgen gibi resmi tarihçiler bunu sadece ticaret amaçlı gösteriyor ama. Anladım. Savaş sonrası da boş durmuyor. Durmuyor. Ovacık'ı basıp bir Kürt yönetimi kurma girişimi var ama Cibranlı Halit Bey bastırmak için gönderiliyor. 1918'de Ermeni lider Murat Paşa ile görüşüyor ama bir anlaşmaya varamıyorlar. Koçgiri ayaklanmasındaki rolü ne tam olarak? Aslında her şeyin merkezinde o var diyebiliriz. Harekete fikri yön veren o, talepleri içeren muhtıraları kaleme alan o, aşiretler arası birliği sağlayan o, askeri birliklere komuta eden o, Ümraniye'ye yürüyüşü var mesela, TBMM'ye çekilen o meşhur telgrafta da Saadet'ten Alişer imzasıyla yer alıyor.
Bu Sadat'tan yani Seyitlerden olması da onun manevi bir ağırlığı olduğunu gösteriyor. Kişiliği nasıl anlatılıyor? Ona karşı olan Nazmi Sevgen gibi isimler bile zeki, cesur, ikna kabiliyeti çok yüksek, iyi bir hatip ve karıştırıcı olduğunu kabul ediyor. Karıştırıcı derken aslında örgütleyici, ajitasyon yeteneği yüksek anlamında kullanıyorlar. Dil biliyor mu? Çok iyi Türkçe okur-yazar olduğu belirtiliyor ama aynı zamanda Kürtçe yani Kurmancı şiirler yazıyor, hatta bazılarını Türkçe'ye çevirmiş, saz çaldığı da söyleniyor. Diplomatik yeteneği, hitabet gücü, şairliği hepsi bir arada. Kürtlük fikir ve emelleri taşıdığı açıkça ifade ediliyor. Bir de öngörüsü var galiba. Hasan Hayri Bey ile diyaloğu aktarılıyor. Evet, o çok çarpıcı. Dersim mebusu Hasan Hayri Bey'i uyarıyor adeta. Ağalar demir tavında dövülür diyor. Çağ milli ayaklanmalar çağıdır ve Ankara hükümeti için söylediği şu söz gerçekten tüyler ürpertici. Bunlar için en iyi Kürt, ölü Kürttür. İnanılmaz bir öngörü. Peki ayaklanma bastırıldıktan sonra ne oluyor Alişer'e? Dersim'e sığınıyor ve tam 16 yıl boyunca Seyyid Rıza'nın himayesinde onun yanında kalıyor. Bu dönemde aktif siyasetten biraz çekilmiş gibi görünse de kaynaklar onun perde arkasından halkı eğitmeye, yönlendirmeye devam ettiğini söylüyor. İlginç detaylar var mı bu döneme dair? Var. Mesela Mıstuşa yani Sarıtos'un köyünde yaşadığı dönemde hekimlik yaptığı anlatılıyor. Otlardan ilaçlar yapıp insanları tedavi etmeye çalışmış. Mehmet Çalışkan olayı diye bir hadise aktarılıyor Ali Yerlikaya'nın tanıklığıyla. Hayvancılıkla, tavukçulukla uğraşmış bir süre. Sonra Sultanbaba Dağı eteklerinde bir mağaraya yerleşmiş. Yeğeni Sabri ve eşi Zarife ile birlikte. Ama sonu çok trajik oluyor. Maalesef 9 Temmuz 1937'de Dersim harekatı sürerken bir tuzakla katlediliyor. Kaynaklar bu tuzağın arkasında dönemin Elazığ valiliğinde görevli jandarma istihbarat teğmeni Nazmi Sevgen'in olduğunu, uygulayıcıların ise Seyit Rıza'nın yeğeni Rayber, Kopo diye de biliniyor, ile Alişer'in kendi kirvesi Zeynel Top olduğunu çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Nasıl oluyor olay? Kirvesi nasıl ikna ediliyor? Anlatılanlara göre Rayber, Zeynel'i hem korkutarak hem de para ve toprak vaadiyle ikna ediyor. Asıl amaç sadece Alişer'i ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda Seyit Rıza ile güçlü Abbasan aşiretinin arasını açmak. Zeynel ve yanındakiler Hıdeye-i Murti, Efendi-i Vanke gibi isimler sayılıyor. Alişer'in Palaksin'deki mağarasına misafir gibi geliyorlar. Zarife şüpheleniyor mu? Evet, Zarife bu geliş hayra alamet değil diyor. Ama Alişer, önlerinde kirvemiz Zeynel var, ikrarımızdan verdiğimiz sözden nasıl fenalık beklersin diyerek onu teskin etmeye çalışıyor. Kirvelik çok önemli bir bağ çünkü. Ama güveni boşa çıkıyor. Hem de nasıl? Kısa bir süre sonra saldırganlar ateş açıyor, Alişer ilk kurşunlarla oracıkta ölüyor. O arbede sırasında Zarife, Efendiye Vonke denilen saldırganı vuruyor, Misto adlı diğeriyle boğuşmaya başlıyor. Tam o sırada Zeynel mağaraya giriyor ve hem Alişer'in yeğeni Sabri'yi hem de yerde boğuşan Zarife'yi vurarak öldürüyor. Sabri'nin karısı bir şekilde kaçıp kurtuluyor. Sonra? Alişer, Zarife ve yeğeni Sabri'nin başları kesiliyor ve Nazmi Sevgen'e teslim ediliyor. Korkunç. Çok korkunç. Hatta Nazmi Sevgen'in kendi anılarında Alişer'in kesik başının fotoğrafını çekerken nasıl ürperdiğini, tiksindiğini ve günlerce o görüntünün etkisinden kurtulamadığını yazdığı bir bölüm var. Rayber ve Zeynel ödüllendiriliyor tabii. Zeynel'e 100 altın verildiği söyleniyor ama Zeynel'in sonu da iyi olmuyor. Daha sonra o da idam ediliyor. Bir de Alişer'in şairliği var tabii. Sadece bir lider değil. Kesinlikle çok önemli bir halk şairi, aynı zamanda hem Kürtçe, Kurmancı hem de Türkçe şiirler yazmış. Şiirlerinde Kızılbaş Kürtlerin duygu dünyasını, düşüncelerini, direniş ruhunu yansıttığı ifade ediliyor. Eserleri günümüze ulaşmış mı? Evet, hatta bazı türkülerinin 1930'larda İstanbul Konservatuarı tarafından derlenip taş plağa kaydedildiği bilgisi var. Nazmi Sevgen bile onun Dersim üzerine manzum yani şiir şeklinde bir destan yazdığını belirtmiş. Ama bir de şiirlerinin çarpıtıldığı iddiası var. Ya da ona ait olmayan mesela Abdullah Alpdoğan gibi dönemin paşalarını öven şiirleri ona mal etmeye çalıştıklarını iddia ediyor.
Oysa onun gerçek şiirlerinde mesela Ol Yezid'in Fikri Dersimi Vura veya Aslanlar Yurdudur Tilkiler Girmez gibi dizelerde direnişçi ruhu ve öngörüsü çok net görülüyor. Şahikalar destanından bölümler, ayağında kundura, dörtlüğü gibi örnekler veriliyor. Alişer'den bu kadar detaylı bahsetmişken onun yanından hiç ayrılmayan Zarife'yi anmamak olmaz. Olmaz tabii. Kaynaklar onu sadece Alişer'in eşi olarak değil, aynı zamanda akrabası ve en önemlisi hevalı, yani yoldaşı, arkadaşı olarak tanımlıyor. Bu çok önemli bir vurgu bence. Nasıl bir kişilik olarak anlatılıyor Zarife? Nuri Dersimi, onu okuma yazma bilen, siyasi ve askeri yeteneklere sahip, eşsiz bir Kürt kızı olarak tanımlıyor. Alişehir'in sık sık onun fikrini aldığı, karar vermeden ona danıştığı özellikle belirtiliyor. Cesur, savaşçı, uzun boylu, etkileyici bir fizyonomiye sahip olduğu hem Nuri Dersimi hem de Nazmi Sevgen gibi farklı kaynaklarda geçiyor. Sadece Alişer'in yanında değil, yani kendi başına da aktif. Kesinlikle. Milli uyanış için kadınlar arasında önemli bir propagandacı olduğu, Alişehir'in deyim yerinde ise sağ kolu ve iş arkadaşı olduğu vurgulanıyor. O dönemin erkek egemen toplum yapısını düşündüğümüzde bu inanılmaz bir şey. Kocasının yanında bütün görüşmelere katılıyor, söz ve kararlara katkı sunuyor. Silahlı mücadelede de var mı? Hem de nasıl? Sürekli silahlı dolaştığı kaynaklar çapraz fişekliğinden, mavzerinden bahsediyor ve silahlı mücadelede erkeklerden geri kalmadığı ifade ediliyor. Hatta çok çarpıcı bir detay, Seyit Rıza ile aynı sofrada yemek yiyen ilk ve tek Kürt kadını olduğu vurgulanıyor. Bu o dönem için müthiş bir şey. Başka neler yapmış? Her yıl Dersim'e gidip aşiretler arasında nutuklar verdiği, aralarındaki sorunları çözmeye çalıştığı anlatılıyor. Ve tabii son anı, o korkunç saldırı anında bile saldırganlardan birini, Efendi adlı kişiyi öldürmesi onun ne kadar cesur ve savaşçı ruhlu olduğunu gösteriyor. Mirası ne peki Zarife'nin? Dost düşman herkesin takdirini kazanan bir kişilik olduğu, Kürt kadınları için örnek, ilham verici bir figür olarak görüldüğü ifade ediliyor. Çocukları olmadığı bilgisi de veriliyor kaynaklarda. Evet, kaynakları şöyle bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Koçgiri ayaklanmasının yeni kurulan Ankara hükümetinin o merkeziyetçi ulus devlet politikalarına karşı Kürt özerkliği talebiyle ortaya çıkan oldukça erken ve gerçekten önemli bir direniş hareketi olduğunu görüyoruz. Aynen ve bu direnişin tam merkezinde sadece askeri yönüyle değil, fikirleriyle, diplomasisiyle, şiirleriyle, kültürel kimliğiyle Alişer ve ona her adımda eşlik eden, onunla omuz omuza mücadele eden, eşit bir yoldaş olan Zarife'nin durduğunu anlıyoruz kaynaklardan. Olayların ne kadar karmaşık olduğunu da görüyoruz. Yani işin içinde etnik kimlikler var, Kürt, Alevi Kızılbaş, siyasi çekişmeler var, Osmanlı mirası, Ankara'nın yeni politikaları, Kürtler arası farklılıklar, Sevr gibi uluslararası faktörler, derin tarihsel kökler var. Hepsi iç içe geçmiş. Kesinlikle. Bir de bütün bunların aslında çok derin insani trajedilere yol açtığını görüyoruz. Peki 100 yıl önce yaşanmış bu olaylar, bu hikayeler bugün sana, dinleyicimize ne söylüyor? Belki de bu detaylı bakış Türkiye'de kimlik, özerklik, devlet anlatıları gibi hala çok canlı olan, devam eden tartışmaların köklerini daha iyi anlamana yardımcı olabilir, değil mi? Olabilir tabii. Tarihin kimin tarafından nasıl yazıldığı, nasıl hatırlandığı meselesi çok önemli ve bu tür çatışmaların ardında bıraktığı o insani acılar, bedeller üzerine düşünmek için de önemli bir zemin sunuyor bu kaynaklar bize. Ve son olarak kaynakların bitişinde yer alan ve Alişer'in o meşhur öngörüsüne de sanki bir gönderme yapan bir ifade var. Kürtler daha çok Alişer efendiler çıkarır. Evet, o ifade ve metindeki uzlaşma umuduna dair satırlar ister istemez şu soruyu akla getiriyor. Tarih, Alişer'in o kadar önceden sezinlediği gibi illa tekerrür etmek zorunda mı? Yoksa bu topraklarda farklı bir gelecek inşa etmek mümkün olabilir mi? Belki de bu kaynakların bize fısıldadığı asıl soru şu: geçmişin yaralarıyla, acılarıyla dürüstçe yüzleşmek, bugünü anlamamıza ve yarını daha farklı, daha barışçıl kurmamıza nasıl bir katkı sunabilir? İşte bu sanırım üzerine hepimizin uzun uzun düşünmesi gereken bir soru olarak kalıyor.